Meraklı Gezginler Yolda'dan selamlar. Selamlar. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Karavanımızı teslim almaya 2 ay kala tabii ki bazı geziler yaptık, bazı yerlere gittik karavanımızla ilgili araştırmalar yapmak için. Bunlardan bir tanesi de Karavanist Fuarı'ydı. Fuarlar çok önemli çünkü çoğu ilhamı oradan alıyorsunuz. Çoğu ürünü orada çalışma prensibini anlıyorsunuz. Karavan tasarımlarını, layout dediğimiz iç tasarımları orada karşılaştırabiliyorsunuz. Evet, en yeni çıkan ürünleri görüyorsunuz. Evet, daha önemlisi de karavan firmalarıyla orada tanışıyorsunuz. Yapılan karavanlarda beğendiğimiz şeyler olduğunda diyoruz ki biz de bunu karavanımıza uygulamalıyız. Keşke bizim karavanımız da böyle olsa. Şunu da biz de yapsak mı mesela, fırın alsak mı vesaire gibi. Gördüğümüz karavanlarda beğendiğimiz özellikleri kendi karavanımıza uyarlamaya çalışıyoruz. O yüzden mutlaka eğer karavan alacaksanız, hatta karavan kiralayacaksanız, kiralamadan bile önce bir karavan fuarına gitmenizi öneriyoruz. Evet, içine girince nasıl oluyor? Dışarıdan gözüktüğü gibi değil, herkes geniş açı lenslerle çekiyor. Dolayısıyla ilk önce bir karavan fuarına gidin, karavanları bir inceleyin, hem motokaravanları hem çekme karavanları. İnceledikten sonra, bir oturduktan sonra, gerekli bilgileri aldıktan sonra karavan kiralayın. Ondan sonra da yaptırmak istiyorsanız karavan yaptırın ya da karavanı hazır alın. Ve biz feyiz almak için, ilham almak için Karavanist Fuarı'na gittik ve sizin için tüm karavanları inceledik. Sizi şimdi Karavanist Fuarı'ndan görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu yıl 6.'sı düzenlenen Kamp Karavan ve Kamp Malzemeleri Fuarı'ndayız. Kalabalık olmasının sebebi 3 salona sıkıştırılmış olması ama yine de dışarıda fırtına, yağmur var. Bayağı bir ilgi var. Ayrıca karavancılıkla ilgili de detaylı bilgiler vereceğiz. Bakalım meraklı gezginler neleri soracaklar. Ayrıca şu anda yapılmakta olan karavanımızla ilgili, karavanımızın ekipmanlarıyla ilgili bilgiler de alacağız. Hadi hep beraber gezmeye başlayalım. Şimdi Arteon'un en küçük karavanına giriyoruz. Burası klasik düzende yapılmış bir karavan. Ama tabii genişliği çok fazla. Şimdi hızlıca diğer modellere bakalım. Daha büyük bir model bu. Saklama çekmecesi buldu bir tane. Artı gördüğünüz gibi bu da bunun kapağı. Direkt sağda solda kalmasın diye güzel bir cep yapmışlar. Çünkü nereye koyacağınızı şaşırıyorsunuz bir noktadan sonra. Bu da benzer bir araç. Ama daha kompakt, daha güzel bir model gibi. Her şey hemen hemen aynı. Hangisi senin olsun isterdin? Hepsi kabulüm. Bu da Nacar karavanı. Nacar daha çok outdoor expedition karavanlar da yapmaya başladı. Birlikte Nacar'ın bir karavanını gezelim isterseniz. Iveco otomatik vites üzerine yapılmış. Sabit düzen, yani klasik düzen gibi gözüküyor ön taraf ama arka taraf sabit yatak yerine U düzen yapılmış. Nacar'ın küçük boy karavanlarından bir tanesi. Şimdi Nacar'ın başka bir karavanına giriyoruz. Bu biraz önce size gösterdiğim arkasına ATV bile sokabildiğiniz bir karavan. Bakın burada ne var? Şimdi Nacar'ın diğer bir karavanına giriyoruz. Bu karavan en lüks karavanlardan bir tanesi gibi. İki sıra koltuk var yine. Mercedes Sprinter üzerine yapılmış. Genellikle 400 amper lityum akü oluyor minimumda. Ve 400-500 litre civarında da su deposu oluyor bu araçlarda. Herhangi bir doğa koşullarında sizi idare edebiliyor. Buradan Nacar'ın Expedition karavanı. Gördüğünüz gibi outdoor'a hazır. Çok beğendiğimiz bir model bu.
Ayrıca arka tarafta bir balkon var. Balkon sohbetlerinizi yapabiliyorsunuz. Mobium'un yaptığı Apexa modeli Mercedes Vito'dan yapmışlar. Mercedes Vito'dan böyle transporter şeklinde bir araba. 5K karavanın önündeyiz. 170.000 euro. Gördüğünüz gibi çok büyük bir karavan aslında. 5K karavanın büyük semi entegre modeli. Ayrıca gördüğünüz gibi burada çok güzel bir bagaj alanı var. Bagaj alanına bak. Gel gel. Burada gibi ha, buraya yatak koysan yatılır. Çok büyük bir bagaj alanı var. DMK karavanın yaptığı bir Ducato'dayız. Ama yatak gördüğünüz gibi dikey şeklinde konumlandırılmış. Türkiye'de çok az var. Fiat Ducato şasisi üzerine konumlandırılmış. Tamamen fabrikadan Fiat Ducato çıplak şekilde çıkıyor ve üzerine şasi konumlandırılıyor. Knaus'un 165.000 euro. Knaus'un imza serilerinden bir tanesi. Weissberg'in semi entegre modelini birlikte gezeceğiz. İşte böyle perdeler diyorum. Böyle perdeleri koyduğunuz zaman böyle ev havası oluyor. Kalktığınız zaman karavan havası oluyor. Şuradaki asansör yatağı da elektrikli değil herhalde, manuel. Çok iyi. Elektrik kesildi, yatak kaldı derdi yok. Çok kolay bir şekilde aşağı indirebiliyorsunuz. Sanki bunu ben full entegreden daha çok sevdim diyebilirim. Özlem. Çünkü saklama alanları bana daha fazla geldi. Bu asansör yatak olduğu için saklama alanları birazcık daha azdı. Özlem'in seçimi full entegre, benim seçimim ise Weissberg semi entegre modeli. Bravia modelini inceleyeceğiz. Bu Bravia modeli Türkiye'ye ilk defa geldi bu marka. Daha önce çok duymamıştık. Hem işçiliklerine bakalım hem tarzlarına bakalım istedik. Bunun üstüne İstanbul silüeti çizmişler. İstanbul'a gönderdikleri modellerde böyle bir hoşluk, böyle bir güzellik yapmışlar gördüğünüz gibi. Daha çok motokaravan geziyoruz biz ama Tosbih'in çekme karavanları hoşumuza gidiyor. İyice değerlendirilmiş. Ne düşünüyorsun? Güzel, fena değil. Çekme karavan tercih edenler için. Güzel bir seçenek. Sevgili izleyicilerimiz, bunlar da Tosbih Karavan tarafından yapılmış, ticari amaçla yapılan karavanlarımız. Hatta şurada bir tane daha var. Burada da Tosbih'in en küçük modeli var. 489 bin liradan başlıyor fiyatlar gördüğünüz gibi. Özellikleri de bunlar. Çoğu opsiyonel olan donanımlar dahil edildiği için fiyat bir tık daha yüksek. Evet, Eltesan standındayız. Şimdi Bürstner gezeceğiz. Bürstner Life 455 TS modeli. Lavabo kombinasyonu var. Bütün şeyi kaplamış ama Özlem bunu sevmiyor, birleşik olmasını. Şimdi neden sevmiyorsun Özlem, anlat. Çünkü burada bir şeyler yıkarken, burada da yemek yapıyorsak, burada yıkadığımız şeylerin suyu yemeğin içine kaçabilir. Yemek yaparken yemekten bir şeyler lavaboya sıçrayabilir ve bunlar bence hiç hoş şeyler değil. Knaus'un 60. yıl çift dingili, Şu yıllar özel 60. yıla özel çift dingili bir karavanla birlikte tanıyacağız.
retro bir karavan var. Onu göreceğiz. Bakalım nasıl yapılmış, detaylar nasıl işlenmiş. Hep birlikte lüksleri gezelim. Gördüğünüz gibi burada bir yatak var. Yatağın üstünde bir ranza var. Ranzaya buradan çıkılıyor. Burada çok hoş bir tuvalet var. Tuvaletin detayları çok güzel. Burada pirinçten yapılmış, görüyorsunuz. Tamamen bir retro havası katılmış tuvalete. Burada yine pirinç detaylar göze çarpıyor. Buzdolabı da aynı şekilde dış renge boyanmış. Burada perdeler çok güzel. Minderler de böyle bir country ev havasına büründürülmüş. Yukarıda haziran kullanılmış. Haziranlı bir şekilde dolaplar. Hepsinde haziran kullanılmış. İşçiliğe önem verilmiş. Retroları biz çok beğeniyoruz çünkü çok farklı oluyor normal tasarımlardan. Daha böyle geleneksel, daha değişik. Beğeniyoruz. Daha önce ultra karavan yapıyorduk sanırım. Evet, daha önce ultra karavanda motokaravan olarak görmüştük retro bir karavan. O da çok güzeldi. Bunu da beğendik. Yurt dışı karavanların çoğunda bu demek ki çift açılır, buzdolapları kullanılıyor. Bu da domatein lavabosu. Bu indüksiyon ocağı, domatein indüksiyon ocak dedikleri. Bu da triplex fırın dedikleri şey. Yani Tedford'un rakibi demeyelim de Tedford'un Burası ne? triplex'ine. Burada bir şeyler, ekmek falan kızartabiliyorsunuz. Çok minik. Domates bunlar daha çok mini camperlar için, transporterlar için. Özellikle şu transporter için. Evet, burada bir Moduri çamaşır makinesi görüyorsunuz. Bu da küçük bir çamaşır makinesi. Kaç kilo acaba sizce? Kaç kilo alır? Bence 3,5 kilo alır. Özlem 3,5 kilo alır diyor. Bir de burada mikrodalga fırın var. Çok güzel ürünleri varmış. Gördüğünüz Bunlar ne? Mover. Bir kumandası var. Çekme karavanı kolayca hareket ettirmenizi sağlıyor. Burada yine Toure'nin bisiklet taşıyıcıları. Bisiklet taşıyıcılar farklı. Enduro markasının, Pro User markasının farklı markaların bisiklet taşıyıcılarını görüyorsunuz. Burada da Victron sistemi, Virtual Multiplus dediğimiz hem inverter'ın hem de reducer'ın birlikte olduğu cihazımız. Bunlar MPPT. Gördüğünüz gibi bu güneş enerjisini, güneş panelinin aldığı enerjiyi aküye aktaran cihazımız. Bu DC-DC. Aracın şarj dinamosundan araç gittikçe aküyü dolduran cihazımız. Bunlar da Victron'un diğer yan elemanları. Taşınabilir buzdolapları. Bunlar da bazen tek göz oluyor, bazen iki göz oluyor. Şurası difriz oluyor, burası şey oluyor, bayağı büyük. Burada da Dometik'in farklı. Bu da ikili. Galiba biri dondurucu, biri buzdolabı. İkisini de difriz yapabiliyorsunuz, ikisini de buzdolabı yapabiliyorsunuz ya da isterseniz birini buzdolabı, birisine difriz yapabiliyorsunuz. Dometik'in Çok iyi. büyük buzdolaplarından. Bunlar değişik açılar. Böyle açılıyor. Burada da gördüğünüz gibi Dometik'in farklı bir buzdolabı. Aracımızın en pahalı ürünü kendisi. Evet. Daha önce hiç denemedik ama gayet verimli olacağını düşünüyoruz. Bakalım karavanımız gelince hep beraber deneyip göreceğiz. Evet, bu ürün konuştuğumuz gibi hem sıcak hava hem havayı ısıtıyor hem de anında sıcak su veriyor. Aynı sizin evlerinizdeki şofben gibi diyebiliriz aslında. Burada aslında sıcak su kazanı yok. Burada bir hidroliğin olduğu bir kazan var. Hidrolik aslında sıcak suyu ısıtıyor. İlk önce hidrolik ısınıyor. Hidrolik de içinden geçen peteklerdeki sıcak suyu ısıtıp gönderiyor. Burada da üfleç sistemi var. Üfleç sisteminden de birkaç tane takabiliyorsunuz. Bunu ayrı kumanda edebiliyorsunuz. Eberspeier'in kendi kumanda aracıyla.
Bunu ayrıca kumanda edebiliyorsunuz. Son derece güzel bir ürün. Kendi içinde kendi dahili olarak ittifakiyeti de var. Yukarıya çıktığınız zaman, ittifak kazandığınız zaman herhangi bir sıkıntı olmuyor. Öyle kocaman bir buzluğu var. Bu 140 litre Indelbi'nin bizim de karavanımızda kullanacağımız bir model. 140 litrelik modeli. Kaç tane sebzeliği var? Sebzelik. Derin dondurucusu. Bu da Aslında sanki biraz daha olmalıydı. Ha, istediğimiz yere koymak içinmiş. Birden fazla koyduğumuz tencere koyarsak daha geniş bir büyük alana ihtimalle ihtiyacımız Özlem olacak. burayı böyle üst üste koyarak buraya kadar getirecek. Evet, belki bunu yukarı alıp burayı kahvaltılık rafı yapabiliriz. Bence Özlem buraya bir tahta kestirecek. Üzerine. Karton Şöyle koyacağım, hayır. koyacağız. Karton. Kendim yapacağım. Şunlar da bence az, bir tane daha alırmış ama yüksek şişeler mi koyulacağını düşünmüşler. Hatta altta da varmış. Böyle Bence bir tane şu daha olmuş. raf kestirip Ama o zaman çok da önce gerek yok. Ekstra rafa. burada 90 litreliği var. Burada 70 litreliği. Burada inanmazsınız 130 litreliği var. Neredeyse bizimki kadar. Çünkü bu geniş ta arkaya kadar gidiyor ve çok geniş bir model. Çoğu tezgah altı Buzluğu bile kocaman. karavanda artık bu kullanılıyor. Tezgah altı kullanacaksa, eğer yerden ödün vermek istemiyorsanız bu 130 litreliği kullanıyorsunuz. 130 litrelik neredeyse 140 litrelik kadar bir alan sağlıyor size. Buradakiler de transporterlarda kullanılan modeller. Mesela şu 42 litre transporterda Demonte Karavan tarafından uzun yıllardır kullanılıyor. Özlem bu nasıl? Bence çok minik. Transporter'da Bana 1 ya da 2 gün yeter. 4 gün. Çok küçük. 4 gün yeter, makarna karıştıracaksın. 4 gün. Yani sırf buzdolabından besleneceksek etmez ama Yumurta dışarıda olacak. dışarıdan takviye yapacaksak dediğim gibi yetebilir. işte. Yumurta dışarıda olacak. Evet. Bu da Ama mancıklılar ya. bu da 49 litre. Daha da mı küçük? Bunun farkına bakalım. 7 litre ne farkı var acaba? 7 litre. Bir tık daha. Arkaya doğru daha gidebiliyor. Arkaya doğru gidiyor. Bu arkaya gidemiyor. Dar evet, ve bu- 40 santimlik tezgahlar için. Derinliği daha az. bunun. Bu ise daha geniş tezgahlar için. Transporter'a bu oluyor çünkü domatik 40 santim genişliği ve tezgah 40 santim bulmak zorunda olduğu için derinliği az olanı seçmek zorunda kalıyorsunuz. Bu daha dar, bu daha gördüğünüz gibi ta arkaya kadar gidiyor. O 7 litrelik fark da zaten oradan oluşuyor. Yoksa başka bir tasarım açısından, hiçbir açıdan fark yok. Indelbi'nin buzdolapları bu şekilde. Bunu da Atsa getiriyor. Şu an hangi standdayız? Şu an Elektrosüpür standındayız. Ürünlerimiz hakkında, satın aldığımız ürünler hakkında bilgi alacağız değil mi? Hangi ürünleri aldık? Ben bilmiyorum. Radyatör aldık bir tane de inverter aldık. Şu masanın üstünden broşür alsana bir tane. Kalkmak hazırız. Hadi. Şu an kalkmak istemiyorum çünkü yoruldum. Araştıralım. Geldiğimizden beri hiç oturmadan geziyoruz. Birazcık dinlenmek istiyorum. Üniversitenin standındayız. Burada yerli yapım kombin ocaklar. Burada yeni bir sofra ürettiler. Aa, şuradan iyi gelmiş. 6 litre, Hem de 20 20 saniye saniye sıcak su sıcak. veriyorlar. Vay be. Yeni üretimleri 12 volt, 6 litre dakikada 50 derecede anlık sıcak su verebiliyor. 12 voltla çalışan bir sistem. Eğer elektrik sisteminiz çok kuvvetliyse bunu alabilirsiniz. Ayrıca burada kombine ocakları var.
Çok uygun fiyatlı Universal ve güzel ürünler çıkarıyorlar. Burada evyeleri var. Gördüğünüz gibi dikdörtgen, küçük, kare, yuvarlak, kapaklı. Universal'de çok fazla çeşit var. Piyasaya girdiklerinde birkaç ürün vardı ama o kadar çok ürün gamını arttırdılar ki ayrıca bir de fırın da çıkardılar. Tek brûleur ve çift brûleur olmak üzere. Ben aslında mesela bu alttaki brûleur yanıyor. Bu alttakilerden şey veriyorlar. Üstte de brûleur var gördüğünüz gibi. Bu çift brûlörlü. Hem üstten hem de alttan ısıtma yapabiliyor, pişirme yapabiliyor. Bunların bir de tek brûlörlü olanları var. Mesela bu da tek brûlörlü olan. Aşağısı yalnızca aşağıdan yapıyor. Üstte brûlör yok. Yani bu 420 oven gibi bizdeki alttan yapıyor. Bu ise dubleks. Eğer takabilseydik, yerimiz olsaydı dubleks fırındaki gibi hem üstten hem alttan ısıtma yapıyor. Brûlör dediğimiz şey şu. Şu üstteki brûlör. Şu da alt brûlör. Bu da börek tepsisi. Yuvarlak börek yapıyorsunuz. Sürekli bahsettiğim size MiFi, yani Wi-Fi. Herhangi bir şey yerdeyseniz, plajdasınız ya da dağın başındasınız, internetiniz çekmiyor. İnternetiniz çekmediği noktada bu bir yükselteç gibi oluyor. Buna sim kart takıyorsunuz modeme. Ve bu alet sizi yukarı doğru, yani sizin daha iyi baz istasyonu bulmanızı sağlıyor. Bu şekilde bir cihaz. Worker'e geldik. Worker'den biz de aldık. Bu gördüğünüz gibi bu kablolar için bu şekilde kapatıyorsunuz. Ve buraya kapattığınız noktada çıkmıyor gördüğünüz gibi. Bunu bu şekilde buraya taktığınız zaman hiç açılmıyor. Buradan çıkartıyorsunuz. Şöyle açıyorsunuz. Açtıktan sonra buraya taktığınız noktada burada böyle kalıyor. Bu da aynı şekilde Ducato'nun ön perdesi. Bu şekilde çekiyorsunuz ve oturtturuyorsunuz. Burada da isterseniz bu şekilde bej de tercih edebiliyorsunuz. Burası kurutulmuş yemek ürünleri satıyor gördüğünüz gibi. Bir kutuda 5.000 lira, yaklaşık 35 tane servis bulunuyor. EPM'in aküleri çıkmış, lityum aküleri. Gördüğünüz gibi 304 amper, 200 amperlik versiyonları, 100 amper, 25 volt tabi, 12 volt, 280 amper. Megasele, Nexuma ve diğer akü markalarına rakip olarak birikim pilleri çıkartmış. Burada da bir portatif klima görüyorsunuz. 220 voltla çalışıyor. Dış ünitesine direkt camı asabiliyorsunuz dışarıya. Bu da iç ünitesi de iç kısımda kalıyor. İç ünitesi bu şekilde. 5020 devriye kadar soğutma kapasitesi. Şu anda bayağı bir soğuk tutuluyor zaten. Klima için yeri olmayanlar çatısında, üst kısımda bu şekilde bir çözümü değerlendirebilirler. Şimdi Thermosa'ya geldik. Thermosa'daki en önemli konu bildiğiniz gibi karavanlarda tuvalet. Burada kasetli tuvaletleri görebilirsiniz. Şuradaki taht şeklinde dediğimiz taht tuvalet diye geçiyor. Bunlar da kasetli tuvaletler. Yeni versiyon ve eski versiyon. Şu eski versiyonu. Şuradaki de yeni versiyonu. Burada da nasıl kullanıyorsunuz bunları? Aslında çok basit. Özlem anlat bakalım nasıl kullanıyoruz? Öyle açıyoruz öncelikle. İçerisi görünür hale geliyor. Ondan sonra işimizi yapıyoruz. Ne yapacaksak. Ondan sonra işimiz bitince gerekli temizlik işlemlerinden sonra ve sifonu çektikten sonra tekrar bu bölümümüzü kapatıyoruz ki dışarıya koku gelmesin. Şurada da doluluk oranını görüyorsunuz. Ne kadar dolu, ne kadar boş. Kaseti de arkadan çekiyorsunuz. Arkadan bir kaset oluyor. Kaseti çıkıyor. Bunlar da parçalayıcılar.
belli bir Kağıdı ölçüde çıkartmış. bunlardan dökmek zorundasınız. O da genellikle bir kapak oluyor. Yani tuvalet kasetinin ucunda bir kapak var. O kapakla o ölçüde içeri döküyorsunuz. Böylece içerideki her şeyi parçalamış oluyor. Bir de bunların böyle kasetli, buna da kasetlidir ama portatif tuvalet bunlar. Sabitlemiyorsunuz karavana. Üst ve altı çıkıyor. Bizde bu mesela hiç kullanılmaz bir tane var bizden bunun aynısından. İsteyen varsa satabiliriz. Kutusunda duruyor. Biz önce bir transporter yapmak istiyorduk ama transporterdan vazgeçince, Ducato'ya geçince bu duruyor. Ama biz şu anda kompost tuvalet kullanıyoruz. Hepsinden daha farklı olarak kasetli tuvalet kullanmayacağız. Kompost tuvalet kullanacağız. Tuvaletler bu şekilde. Burası çok büyük bir yer. Termosa Türkiye'nin en büyük karavan malzemesi tedarikçisi diyebiliriz. Burada Lipert'in ürünlerini görebilirsiniz. Lippert biraz önce baktığımız karavan perdelerinin yurt dışındaki üreticisi. Aslında burada Lippert'in kapılarını da görebilirsiniz. Lippert birazcık daha uygun fiyatlı bir üretici. Dometik, aynısının dometikleri de var. Hatta bak burada hoparlör şeyini bile yapmış, hoparlörü kapatmaması için. Ama diğerinde gördüğümüz zaten bu kadar çıkıntı yapmıyor. Şöyle bir şey olduğu için zaten kendi orijinal hoparlörünü kullanıyorsunuz Lippert'te. Devam edersek burada MPK'nın hekileri var. Şuradan görüyorsunuz. Şuradan göstereyim. Şöyle 40'a 40 hekiler, pervaneli hekiler, sineklikli hekiler şeklinde. Burada da Renogi var. Renogi de aslında Elektrozirve'nin ya da işte Megasel'in rakibi diyebiliriz. Renogi'nin çok ilginç bir ürünü var. Şu aküyü bir panele bile sıkıştırabiliyorsunuz. 100 amper. İncecik herhangi bir yere sıkıştırabiliyorsunuz. Yani böyle çok büyük bir yer kaplamıyor. Şuradaki aslında şu da 100 amperlik bir akü gördüğünüz. Bu 100 amperlik akünün şu hale getirip inceltilmiş hali gibi düşünebilirsiniz bunu. Ve istediğiniz yere sıkıştırabiliyorsunuz kapıya, panelde de. Bu da Renogi bir Avrupa markası. Enerji sistemleri aslında üretiyor. Enerji sistemleri. Devam edelim hızlıca, hızlı. Buradaki Jokon. Jokon da semi entegre karavanlarda kullanılıyor. En çok. Hem karavanda da diğer semi entegre firması üreticilerde Jokon'u da görürsünüz. Burası da Comet. Comet'in daha çok Ne kadar şey. bu şekilde küçük. Mesela şurada biraz önce gördüğümüz karavandaki duş için yapılan bir Evet. şeydi. Bunu görmüştük bir tane. Bunlar Comet'in dalgıç pompaları. Yurt dışında daha çok hidrofor değil de dalgıç pompa kullanılıyor. Bunlar Comet'in armatürleri. Ve Comet'in dış duşu da vardı ama burada şu anda göremiyorum. Bir dış duş, kapaklı dış duşu. Şöyle şık bir şekilde var. Şimdi diğer standa bakarsak burada da yine Jokon'un set halinde görüyorsunuz burada. Jokon'un lambalarını set olarak alabilirsiniz bu şekilde. Semi entegre yapıyorsanız eğer tamamen bunlar set şeklinde size geliyor. Burada ise Jalop'un pencerelerini görüyorsunuz. Berhimi'nin muadili gibi düşünebiliriz aslında Jalop'u. Biz Babarvi taktırdık mesela. Zaten piyasada en çok Babarvi, Jalop ve Berhimi var. 3 markadan oluşuyor zaten. Yani bir Avrupa cam. Dometik de var ama Dometik kimse taktırmıyor çünkü neredeyse 2 katı kadar pahalı diyebiliriz aslında. Burada başka neler var? Burada Turman'ın ısıtıcılarını göreceksiniz. Bu Turman'ın elektrikli ısıtıcısı. Karavanların çoğunda bundan görürsünüz. B10 boiler ama bunun kapağı yüzünden biz sevmiyoruz bunu. Hiç sevmiyoruz. Kapağını sökmek gerekiyor. Kapağını sökmek istemediğimiz için. Bu da gazlı ortam ısıtıcı S3004. Bu da çoğu çekme karavanda yurt dışında bu sobadan kullanılıyor. Bu soba deniyor buna. Bu şekilde gazla çalışıyor. Gazlı soba. Bir de kombi meşhur. Turma kombi. Eğer Ebenspar kombi çıkartmasaydı belki bunu ciddi düşünebilirdik. 4 yerden hava üfleyebiliyor. Su ısıtabiliyor 10 litre. Ve sıcak su
ve sıcak hava verebiliyor. Yani tek bir cihazda yapıyorsunuz. Bunun en büyük handikapı yalnızca 10 litre ısıtıyor. Diğer 10 litre için beklemeniz gerekiyor. Anında sıcak su vermiyor. Bir de biraz nazlı bir cihaz. Yani LPG ve benzin veya da mazot. Mesela bu mazotlu versiyon biraz seçiyor. Hemen bozulabiliyor. Alde ürünlerini ve turma sobayı görebilirsiniz. Bu da diğer arkadaki turma sobanın bir küçüğü. S2200 diye geçiyor. Daha küçük. Çekme karavanlarda bu kullanılıyor. Bu terme. Termede Webasto'nun çıkışına bağlıyorsunuz. İçinden sıcak hava geçerken sıcak suyu ısıtıyor. İçinden geçen sıcak hava suyu ısıtıyor. Aynı zamanda Webasto'yu çalıştırmayacaksanız da 220 voltla da içindeki suyu ısıtabiliyor. Yani iki şekilde su ısıtıyor. Bir Webasto çalıştırdığınız zaman bir de 220 volta bağladığınız zaman. Bunlar da klimaları. Safer'in kliması. Yani yer tipi klima. Bunu sandığın altına koyuyorsunuz. Yukarıya da bu da Avanta Compact tepe kilitli klima. Bu yeni. Yani bunu ister bunu kullanın. Yere koyun, isterseniz de bunu kullanın. Bunların sıkıntıları 220 voltla çalışıyor. Buradaki tüm klimalar, şuradaki gördüğünüz tüm klimalar 220 volt. Gelelim Alde'ye. Bu işin patronu Alde. Bu Alde ne işe yarıyor? Anında sıcak su veriyor. Ayrıca peteklere, aslında bizim Ebenschwer kombiye benziyor. Peteklere antifrizli su yolluyor. Böylece aynı evinizdeki gibi karavanınız peteklerle ısınıyor. Bu petekleri döşüyorsunuz pencerenin altına. Pencerenin altından aynı evdeki kalorifer mantığıyla antifriz gibi bir şey dolaşıyor sistemde. Onunla ısınmış oluyor. Tamamen evinizdeki sistemin aynısı. Bunu da yapan aslında şu gördüğünüz cihaz. Hem size sıcak su sağlıyor hem de bu şey yapıyor. Hatta pompası da burada gördüğünüz gibi. Hortumları, izolasyonu. Antifrizi buradan dolduruluyor. Antifrizin kendisi de gördüğünüz gibi bu. Alde sistemi bu ya. Tüm en pahalı, en lüks karavanlarda bulabileceğiniz sistem bu Alde sistemi. En üst karavanda, Adria'nın da en üst paketlerinde, Tabert'te de, ondan sonra Tabert'te, Himer'de, hepsinin Weissberg'de de bunlar kullanılıyor. Gelelim fırın ve ocak kısmına. Burası Tedford'un fırınları. Mesela bu Tedford'un kapaksız ocağı. Bu Tedford'un Üstten açılan. dublex'i gördüğünüz gibi. Hoş bulduk. Burada brûlör üstte mi altta mı? Dublex miydi bu? Üstte olması lazım. Üstte. Sadece fırın modeli. Dublex bu mu? Ha, dublex bu. Evet. Bu hem üstten hem alttan değil mi? Evet. Brûlör. Bak üstte brûlör burada, alttaki brûlör alt tarafta. Ama ikisini birlikte bunda da ikisini birlikte yakamıyorsunuz değil mi? Triplex'teki gibi. Evet. Ya üstü ya altı yakıyorsunuz. Triplex'lerde de öyleydi değil mi? Eğer sığsaydı biz de karavanımıza bunu alacaktık ama maalesef bu sığmaz dediler. O yüzden 420 oven'lardaki farkı görebiliyorsunuz. Bizim ki bu 420 oven. Bu yalnızca alttan mı 420 oven? Evet. Üstten değil mi? Üstte yok. Gördüğünüz gibi bu da 420 oven. Çoğu karavanda bunu görebilirsiniz. Böyle iyice oturması gerekiyor. Şöyle bırakmayın. Böyle tam yarım açık oluyor. Bu ise triplex dediğimiz fırın. Hem üstte brûlörü var hem altta brûlörü var. Ve toplam 3 tane şey var ama burada da maalesef ya üstü yakabiliyorsunuz ya altı yakabiliyorsunuz. Yani İkisi birden yana yok. ikisi birden yana maalesef yok. Belki Universal'de vardır. Ama yabancılar ikisini birden yakmayı doğru bulmuyorlar. Bu da Dual Fuel mobil fırın denen. Hem 220 ile çalışıyor bu. Hem de şey çalışıyor. Bunu bir kamp alanına gittiğiniz zaman 220 bağlı zaman burası çalışıyor. Şeyde de gazla da diğerleri çalışıyor. Gaz ve elektrik. Bu da büyük ihtimalle. Bu biraz küçük. Tek tepsilik. Alt kısmı da elektrikli çalışıyordur diye tahmin ediyorum.
Ondan sonra Triplex'in de Plus fırını var. Plus mobil fırın. Bunda da elektrikli bir göz ocağı var. Bunda da fırın yine büyük Triplex Plus dediğimiz fırın. Bizim buzdolabı bunun muadili, bunun rakibi. En büyük rakibi bu bizim Inderbi'nin. Evet, bizimkinin en büyük rakibi bu. Burada böyle yukarıdan açılıyor ama sanki derin dondurucusu daha küçük gibi bunun. Bence bizim buzumuz var güzel. Burada da 2 raf var yine. Burada daha az sanki sebze alır gibi geliyor bu. Çünkü bu separatörleri vidalamışlar. Ve kapağının da içecek Kapaklar kasları daha bence çok küçük. Buraya Dar, litrelik litrelik şey içecekler sığmaz sığar. oraya. Sığmaz yani. Şurayı bunu koyarak biraz küçültmüşler bu altı. Ama bu sökülebilir, çıkarılabilir. Ama güzel olmuş. Yani düşmesin diye şöyle şeyler var. Çıt çıtları var düşmemesi için. Gördüğünüz gibi. Bizimkinin en büyük rakibi, yani 140 litre istiyorsanız ya Inderbi alacaksınız ya da Thetford'un bu modelinden almanız gerekiyor. Burada da en çok satan modeli Thetford'un 90 litrelik versiyonu. Bunu alıp üzerine 420 oven koyuyorsunuz. Onun da üzerine bir tane saklama alanı yapıyorsunuz. Bu da yeni model 1090 modeli. Bu da 90 litre. Bu şekilde ne farkı var derseniz bu şekilde bu 2090 model. Bu dokunmatik model aslında. İçi çok benziyor. İçi çok benziyor. Yalnızca bu dokunmatik. Bu özellikle Ducato, Peugeot ve Boxer için tasarlanmıştır. Çünkü Peugeot'un ve Citroen'in duvar yapısı nasılsa o duvar yapısına göre böyle arkası kavis yapıyor. Semi entegrelerde ise biraz önce dediğiniz gibi 520 oven bu. Şu en yukarıdaki, en sağdaki görmüştük. Bu şekilde. Aynı şekilde bu 160 litrelik bir buzdolabı. 160 litrelik bir buzdolabı. Ya bu iki şeyle, üst taraf ayrı buzdolabı, alt taraf ise çekmeceli, derin donduruculu. Bu bayağı güzel bir buzdolabı. Hem fırını büyük, hem buzdolabı büyük ama burası semi entegreler için bu. 2175 modelinin farkı ise dokunmak 175 litre. 15 litre daha fazla olduğunu görüyoruz ama 15 litreyi tabii gözümüz seçebilir mi? Zor. Çok zor. Benziyor. Burada da 15 litre. Çok güzel bir derin dondurucu. En güzel tarafı da derin dondurucuyu açmak için buzdolabını açmak zorunda kalmıyorsunuz. Mesela diğerlerinde derin dondurucuya ulaşmak için buzdolabının kapağını açmak zorunda kalıyorsunuz. Burada içeride bir çeşit aslında tiny house gibi düşünebiliriz. Aslında karavan gibi çekebildiğiniz ama tiny house kadar kullanım alanı yaratan bir mobilya ürettik. Öyle söyleyeyim ben size. Bir de tiny house gezelim. Gördüğünüz gibi tiny house'lar da çok moda ve çok revaçta. Bu buzdolabı yeri hazır. Bu şekilde mutfak. Burası Ankara Sıra fırın yeri. Bulaşık makinesi. Bulaşık makinesini buraya koyuyorsunuz. Bayağı yüksek. Gördüğünüz gibi burası üçgen bir pencere yapılmış. Burası yukarıda üst katı görüyorsunuz. Burada bir tuvalet var. Tuvalet ve duşu. Burası yatak odası. Henüz tamamlanmamış. Burası yatak zaten belli. Yatak buraya konulacak. Yatak başlıkları belli. Fişler konulmuş. Bizler buraya yatak konulacak. Burada bir yatak odası var. Gördüğünüz gibi. Burası bir yatak odası. Burada dolap var gördüğünüz gibi. İçeride ne var? Yatak odası.
Sen nasıl değerlendirirsin bu seneki fuarı? Firmaların sayısı biraz azalmıştı ama yine de fena değil, gelip görünebilir. Karavancılık yapmak isteyenlere ne tavsiye edersin? Karavancılık yapmak isteyenlere tek tavsiyem karavan kiralayıp kullanmaları. Ve en az da bir hafta kalmaları, Evet. temiz suyu doldurmaları, gri suyu boşaltmaları, Evet, çok tuvaleti önemli boşaltmaları, bunları en az 2'şer 3'er kez yapmanız Yaşamadan gerekiyor. asla bilemezsiniz karavancılığın nasıl bir şey olduğunu. Daha bilinçli bir karavancılık diliyoruz. Hem güvenlik açısından hem de bir yerlere park edebilme açısından. Evet. İnşallah daha kuralların olduğu, karavancıların rahat rahat park edebildiği, rahat rahat gezebildiği bir günler karşımıza çıkar, günler olur. Karavancılar da tabii daha çok bilinçlenir. Önüne geldikleri yere gri sularını boşaltmazlar, pis sularını boşaltmazlar inşallah. Buraya gelerek karavancı tabii ki olunmuyor. Mutlaka kiralayın ve kamp dışında da kiralayın. Çünkü kamplar da yeterince fikir vermez. Orada her şey hazır bir şekilde önünüze sunuluyor. Off-grid dediğimiz kamptan bağımsız kamp da yapmayı unutmayın. O zaman meraklı gezginler yoldadan şimdilik bu kadar. Karavanisten sevgilerle, hoşça kalın. Hoşçakalın.